Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfak Ekstra'nın bu özel bölümünde sizinle beraberiz. Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade. Sinan Özdemir'in yokluğunda ben Emre Gürkaynak yardım savunmasına girdim ve çok da şanslı bir ekibin arasına düştüm. Kaan Kural zaten Amerikan Mutfağı'nın değişmezi ve Houston Rockets ve A milli takımımızın yıldızı Alperen Şengün'le buradayız. Tabii ki Alperen için birçok sorumuz var ama ben önce Kaan abi sana bir şey söylemek istiyorum. İlk kez stüdyomuzda bir All Star ağırlıyoruz. Nasıl hissediyorsun? Biz bir All Star gördük. Her şeyden önce tebrik edelim tabii ki. Ama bu sadece başlangıç büyük ihtimalle. İnşallah abi. Bir dahaki geldiğinde başka ünvanları da adının önüne ekleyecek inşallah. Yani bize hissettirdi en azından bu daha All Star'la alakalı da konuşuruz Alperen ama hem anlatırken o gün çok gururlandık hem sonrasında zaten sezonlardır yaptıkların ortada. Ve çok da yoğun bir gündemde aslında kendin adına bize zaman ayırıyorsun idmanlarına devam ederken. Bir süredir Fred VanVleet'le çalışıyordun, beraber İstanbul'daydınız. Senin için yaz nasıl geçiyor bu yoğun idman temposunda? Ya her yaz benim için yoğun geçiyor aslında. Sezon bittikten sonra biliyorsun 3 yıl, benim ilk 3 yılım playoff oynayamadığımız için sezonumuz hep erken bitiyordu. Benim programım genel olarak aslında bir ay, 1,5 ay burada, bir ay Amerika'da, sonra bir daha buraya geliyordum vesaire vesaire öyle geçiyordu. Milli takımda oluyor. Evet, milli takımda oldu. Milli takım olduğu zaman Amerika'da uzun kalıyordum sezon bittikten sonra. Bir daha buraya geliyordum ki çünkü git gel yapmayayım çünkü uzun uçuş olduğu için. Ama bu yaz full burada geçirdim. Hem de zaten biraz daha uzun sürdü. Mayıs'ın ortasında 20'sinde falan geldim. Amerika'dan koçlarım geldi, o yüzden çok da oraya gitmeme gerek kalmadı. O zaman... Seni bırakmıyorlar yani, koçlar da peşinde. Bana şey yapma. Duyduğumuz kadarıyla öyle hani aman yazdır, kondisyon idmanı falan gibi değil yani, böyle bayağı canını okuyorlar anladığım kadarıyla. Geçen sene çok ağırdı çünkü sakattım biliyorsun. Bir ayı kaçırdım geçen sezon sonunda. O yüzden bir ay sonra orada kaldım. Sezon bittikten sonra. Sonra buraya geldim. Bir hafta ailemle vakit geçirdim Giresun'da. Sonra koçlarım geldi direkt. 2 ay onlarla yani durmaksızın idman yaptık. Bir 10 gün tatil yaptım Haziran'ın sonunda. Ama ondan sonra 2 ay full antrenman ve direkt buradan gidip direkt Houston'a döndüm. Orada devam ettik. Benim Amerika'daki asistan koçumuz takımın nasıl dersin hani antrenmanları düzenleyen koç Cam. O geldi buraya. Onunla çalışıyoruz. Aynı zamanda da benim orada biliyorsun Türk bir tane abim var. O burada. Walker burada. Öyle üçümüz çalışıyoruz. Bir de Sırp koçum var. Shooting koçum. Onlara çalışıyorum. Yani yoğun geçiyor. Geçen sene tabii daha yoğundu. Bu sene biraz daha hani daha ağırdan aldık şeyi geçen seneki gibi. Geçen sene çünkü dediğim gibi sakatlığımdan dolayı kaçırdım. Ve gerçekten toparlamam gerekiyordu. Ama bu sene de yine abi fena çalışmıyoruz yani. Çok yoğun çalıştığını biliyoruz. Geçen sene biraz kuvvetlenmeye daha fazla odaklanmıştım. Bu seneki odağın ne? Abi bu sene daha çok yani şöyle söyleyeyim fragman verelim diyecek sene değil. İlk 3'e kıyasen benim birazcık biliyorsun touch kaybettiğim gibi bir şey oldu bu sene. Ona daha çok çalışıyorum bu yıl. Atışlarıma, bitirişlerime, yine tabii ki kondisyonuma. Çünkü o kondisyon şeyini kaybetmek istemiyorum. Shape'imi kaybetmek istemiyorum geçen seneye göre. Çünkü geçen sene bana çok yararı oldu. Hem savunmada hem maçın genel olarak daha fazla süre aldım. Daha fazla iş yaptım diyebilirim. Yine onu korumaya çalışıyorum. Aynı zamanda bitiriciliğimi ve şutuma çalışıyorum. Sen değinmişken tam oraya gelelim. Geçen sene oyununda çok önemli gelişmeler oldu zaten. Özellikle savunma tarafında. Yani bir sene önce senin yapabildiğin birçok şeyi biliyoruz ama hani Alperen'in görece eksik olarak görülen tarafı, en azından Amerikalılar tarafından savunma tarafıydı. Evet. Ama gördük ki Houston Lig'in en iyi savunmalarından biriyken sen de orada artı değere geçtin artık. Fakat bu fizik güçlenmen, yani buraya konsantre olman, özellikle bitiriciliğin konusunda bizim alıştığımız seviyenin altına inmene sebep olmuştu. Herhalde bu senede direkt onunla uğraşıyorsun tamamen. Yani abi aslında onu biz koçlar da söyledi bana sezonun ortalarına doğru. Biliyoruz senden çok şey istiyoruz ama hani o potansiyeli gördüğümüz için istiyoruz diyorlardı. Ben tabii her zaman okeydim zaten ben.
Bunu hayatım boyunca küçüklüğümden beri her şeye hani büyüklerimdir, ekstra şeyler hep okeydim yani. Ama dediğim gibi takımın neye ihtiyacı varsa ben hep oyuncu oldum. Onu vermek isteyen işte savunmaysa savunma, hücumsa hücum. Savunmayı da İME bizim şu an coaching staffımız büyük bir savunma şeyine üstü kurulu olduğu için ve yanımda da çok iyi savunmacılar var zaten. O yüzden koç zaten sezonun sonuna doğru double big line'e getirince hem benim işimi kolaylaştırdı biraz daha. Çünkü abi biliyorsun uzunlarla hem içeride boğuşup sonra gidip hücumda şey yapıp beni çok yoruyordu. Ama şimdi biraz daha tabii sezonun sonuna doğru hem o benim performansını daha çok yükseltti. İki uzunla oynamak. Hem de dediğim gibi hem hücuma hem savunmaya enerjim kaldı. O yüzden Bu güzel. Bir de hani Şubat'ta denk geliyor bildiğim kadarıyla o iki uzun Steven Adams'la oynamaya başlamanız. Ondan sonra tabii ki daha farklı bir Houston. O dakikalarda rakibi de boğan bir Houston var ama bu sezon tabii oraya Capella da eklendi. Houston'ların da sevdiği bir isim. Eski dostlarından biri. Bu sezon daha da fazla görecek miyiz bunu? Muhtemelen hani transferler, hamleler bunu gösteriyor gibi. Abi dediğim gibi şu an çok uzun bir rotasyonumuz var oyuncu olarak. Çok iyi oyuncularımız var. Ama tabii dediğim gibi herkes 82 maç oynayamıyor sonuç olarak. O yüzden eksiklerimiz olacak, şey olacak. Umarım ciddi bir şey olmaz. Ama tabii küçük küçük maçlarda o koça bağlı bir şey. Umarım görürüz. İnanıyorum göreceğiz. Ama daha büyük olmak gibi bir hedef var anladığımız Var, kadarıyla. tabii. Şu an herkes neredeyse 2-15, 2-10 şeyinde gidiyoruz, sınırına gidiyoruz. Sahada da daha büyük kalma amacı var. Fred'in yanına bütün şeyleri ekledi. Fred ve bodyguardları. Aynen öyle. Peki Fred'le buraya da geldikten sonra tabii ilişkiniz nasıl? Seninle alakalı şöyle bir açıklamalarına baktım girmeden. Tam böyle All-Star'dan birkaç ay evvel zaten müthiş övgüler düzdüğü bir açıklaması var ve All-Star'da bence olacak diyor. Zaten sonrasında görüyoruz. Onunla mesela daha bir tarafta şampiyon olmuş, daha önce de All-Star olmuş bir veteran, daha genç bir oyuncu olarak sana o ilişki nasıl gidiyor? Abi Fred geldiğinden beri büyük bir liderlik ortaya koydu ve hani bu oyunun şeyinde değil. Zaten genel olarak hani kötü oynadığı günde bile o sahada görmediğimiz şeyler yapıyor. Yani takımı kontrol etmek olayı kolay bir şey değildir ve bu onu her zaman yapıyor. Oynamadığı zamanda da yapıyor, oynadığı zamanda da yapıyor ve biz onu dinliyoruz yani. Ve o bana geldiğinden beri bence şu an Fred gibi bir point guard yok ligde. Çünkü ligde şu anki point guardlar daha çok kendine hani ben atayım ama Fred'in hiç öyle bir şey yok. Fred hiç şut atmadığı zamanlar da oluyor, 10 asist yapıyor ve bundan hiç çekinmeden yapıyor. Sayı atsa da atmasa da Fred hem saha içinde hem saha dışında her zaman liderliğini koyuyor geldiğinden beri ve ben hem ilişkimiz çok iyi, biliyorsun uzun kısa ilişkisi iyi olması lazım ki. Evet. Ya basketbol açısından da ayrı bir şeyiniz var, iletişiminiz var. Var çok abi. O beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. O bendeki o potansiyeli görüyor. Bana çok kızar Fred. Yani biz hep konuşuruz. Arada molalarda görüyoruz. Hem Fred hem İme. Benim hani bana çok kızarlar. Ben de Fred'le tartışırım ama hani bizim tartışmamız hemen sürer. O gelir sonra bana söyler, yine kulağıma söyler. Ve abi Fred çok zeki bir guard. Mesela hani her şeyi görüyor abi. Mesela ben bazen kaytarmaya çalışıyorum şeylerden. Mesela bana der hani foul atışı atılırken bazen offensive rebound'a girmiyorum ben. Neden girmedin diyor mesela. Kulağıma gelir söyler. Ben bir şey bahane bulmaya çalışırım. Yok diyor. Neden girmedin? Bana onu söyle. Gerçeği söyle. Yani her şeyi anlar abi. Geçen de onu konuşuyorduk burada geldiğinde. Peki bir başka takım arkadaşım, biraz ayrılık tarafına geçeceğiz ama birlikte bu lige adım attınız. Aralarınızda sıra olarak, seçim olarak da çok büyük fark yok. Jalen Green, yani ilk senin dönemlerinde Houston zaten bir yola girmişti. Harden, Westbrook gönderilecek. Biz böyle başlayacağız ve bu playoff'a kadar, bu sezonki normal sezon derecesine kadar geldi. Onunla ayrılmak, o da bir kısa oyuncu ve beraber bu yolu yürüdüğünüz bir oyuncu. Onunla ayrılmak nasıl? Ya tabii ki de üzücüydü. Jalen benim kardeşim gibiydi. Yani biz NBA'yi beraber öğrendik. Ben oraya gittim de dili bilmiyordum. Çoğu şeyi onlardan öğrendik. Daha direkt oryantasyondan beraberdik. Her şeyden beraberdik abi yani. O Jalen tabii ilk zamanlar biliyorsun. O zamanlar şey olarak, dünya çapında olarak en iyi oyuncu olarak görünüyordu. Kate Cunningham da Evet. bir numaraydı, zaten oynamıyordu. Kate Cunningham bir yaş büyük ondan. Hani kendi jenerasyonu, kendi yaşının en büyük oyuncusu olarak görünüyordu Jalen. Ve hani ilk NBA'ye geldiğinde tabii cool'du. Hani işte biz draft gecesi gördüğümde çok cool bir çocuk biliyorsun. Elmaslı. Evet, herkes de öyle şey yapmıyor ama tabii içine yakına girdiğinde çok
tatlı. Jalen hep yardım eder, hep konuşur. O coolluğunu hiç görmezsin. Bazı oyuncular onu gösterir takım arkadaşlarına bile ama Jalen onu hiç göstermezsin. Biz her şeyi yani çok bu sezon çok iyi bir sezon geçirdik. Playoff'lara beraber girdik. Yani biz en aşağıdan en yukarıya geldik beraber. Tam olarak. Ve tabii ki de gitmesi beni çok üzdü çünkü kardeşim gibiydi Jalen. Duyduğumlara çok üzüldüm. Tabii hani çok üzüldüm. Aynı zamanları tabii Kevin Durant geliyor şey yapıyor ama tabii Jalen dediğim gibi kardeşim gibiydi. Direkt aradım zaten onu. Gerçekten üzüldüm dedim ama dedim hani bu senin için dedim. Biliyorsun umarım seni dedim daha çok aç yapar. Çünkü Jalen çok büyük bir oyuncu olacak bence. Bazen kendiyle savaşıyor ve onu da artık yapmayacağı için hani daha olgunlaşacağı için ben çok büyük oyuncu olacak. Umarım yolu açık olur. Hala konuşuyoruz tabii ki de. Umarım Türkiye'ye getireceğim onu da. Sen zaten herkes Türkiye turizm elçisi oldu. Fred geldi, İme geliyor. Zaten koçların sürekli geliyor. Ha, bütün Houston, İstanbul, Türk Hava Yolları hattının uçuş sıklığını sen hallediyorsun anladığım kadarıyla. Houston'dan buraya gelen zaten dönmek istemiyor. O yüzden bana da diyorlar Houston nasıl şehir falan. Ben diyorum yazın görmüyorum Houston'u. O yüzden seviyorum kışın diyorum Houston. Çok çok sıcak Houston yazın. Hem fırtına hem yanıyor yani orası. O yüzden Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor abi. Houston İstanbul uçuşlarından sorumluluk yani. Sen tam bahsetmişken kardeşin belki ayrıldı ama bir ağabeyin geliyor gibi. Kevin Durant eklendi takıma ki yani bu senenin en büyük, en flash haberi. Houston'da bir anda çok önemli favoriler anlamında çok yukarıya attı. Durant'le konuşma şansı bulabildin mi? Ne bekliyorsun? Tabii direkt o geldikten sonra bir iki hafta verdim ona tabii hani herkes bir şey olsun. Sonra yazdım tabii ki de hani dedim hoş geldin dedim seninle oynamak için hani sabırsızlanıyorum falan. Çok güzel bir yıl olacak bizim için dedim. O da direkt zaten yazdı. Evet dedi bu senedir falan işte iyi şeyler yapacağız. Eğlenceli şeyler. Daha önce seninle ilgili çok övgü dolu şeyler söylemişti o zaten. Biz Kevin Durant'le hep maçlarda da çok konuşuruz. Yani biz hep o bana çok konuşur, ben ona çok konuşurum. Geçen sene hatta işte ben dedim ki ona bir kere dedim artık dedim yardıma gelme bana. Çünkü o hep içeride beni bekler. Ben oynarım birebir hep o yardıma gelir. Ben dedim bir yardıma gelme artık birebir oynayayım. O da yok dedi artık dedi öyle bir şey yok. O da tam bizim hemen All-Star maçından önceki şeyimizdi. Golden State'de oynadık back to back oynadık 13-14'ü. Dedim o da dedi ki sen artık All-Star'sın dedi sana hiçbir zaman birebir oynamayacaksın alış bunlara falan dedi. O hep bana böyle sahada hep abilik yaptı. O yüzden de dediğim gibi onunla oynamak için çok heyecanlıyım yani. Peki şimdi pek çok tahminler var. Şöyle sen dedin ya işte Fred ve 4 tane kabadayı gibi. Yani bu acayip bir 5 olmayacak mı düşünürsen? Yani işte Amen, sen, Steven Adams, Kevin Durant, Fred. Hatta Fred'in olmadığı bazı senaryoda Tari ya da falan Jabari'nin belki de olabileceği, Jabari'nin belki de 2-3 gibi oynayabileceği bir senaryo bile olabilir belki de. Abi aslına bakarsan çok fazla şeyimiz var yani. 5'imiz var şu an. Kısa 5 bile olabilir. 4 uzunlu 5 bile olabilir. Hatta 5 uzunlu bence. 5 uzunlu bile olabilir. Kısa değil yani. Tabii canım. Amen kaç? O 2.7 falan var. 2.5 falan. Zaten onun atletizmle ne olsa boyu aynen öyle abi. Bu 5'leri düşünürken özellikle geçtiğimiz yıl çok geç başlamıştınız ama dışarıda konuşuyorduk seninle. Alan savunmasını da büyük ihtimalle daha fazla kullanacaksınız. Özellikle uzun 5 olursanız. Evet abi. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam ilk yaptığımız maç Indiana maçıydı. 20 sayı falan öndeydi Indiana. Bir anda işte Amen, Tari, Jabari, ben, Steven bir 5'e döndük ve zone yaptık. 3-4 dakikada falan 20 sayıdan öne geçtik abi. Zaten o kadar top çalıyor ki bu takım. Abi zaten öne Amen'le Tari'yi koyuyorsun. 2 tane eller çok aktif. Acayip. Arkada sizde hareketsiniz ve uzun ve çok büyük. Steven abi o Steven çok etkili. Çünkü Steven çok konuşuyor. Ve biliyor nerede duracağını. Çok tecrübeli olduğu için hem beni yönlendiriyor hem Jabari'yi yönlendiriyor. Ve biz o kadar hızlı adaptasyon olduk ki zona bizim işimize çok yaradı. Hem şöyle bir şey... Pardon bir şey söyleyeyim. Senin için daha zor değil mi ama özellikle yani sürekli pota altı pozisyon almasını öğrenmemiş bir oyuncu olarak köşede oynamak daha zor değil mi senin için? Ben köşeyi çok iyi oynuyorum. Ben mesela bazen oynadığımızda bile ben 5 numara oynadığımda bile Jabari'ye diyorum ki ortaya koyayım.
Ben o köşeyi iyi biliyorum çünkü. Onu durduracağım. Orada da sen konuşuyorsun. Aynen aslında. orada. Ya Steven'la ben aslında yönetiyorum gibi arkadan. Hem ben Jabari'ye konuşuyorum hem Steven bana konuşuyor. Hep birimize konuşuyoruz. Ben Steven'la genelde daha çok şey oluyorum. Zaten önde Fred de olduğu zaman, Fred de zaten çok akıllı. O da nerede duracağını biliyor. O yüzden abi Zon akıllı, hani oyunu daha çok hani görebilen takım şeyi, savunması. O yüzden o bizim çok işimize Bu yaradı sene yani. biraz daha fazla göreceğiz galiba. Gibi Bu duruyor arada ya. yeri gelmişken şeyi sorayım. Ya Steven çok tatlı bir karakter zaten. Hani bütün NBA tarafından söylüyorum. Ama hani NBA'deki o kadar kuvvetli oyuncu arasında galiba en kuvvetlisi olabilir. Olabilir abi. Steven inanılmaz bir şey. Ben imzaladığımda direkt koçu ve bizim menajeri aradım. Hani bir uzun arkasına bu kadar iyi bir uzun imzalamak uzun normalde o kadar mutlu etmez. Ama ben çok mutlu oldum yani. Peki bu ağırlık çalışmalarını falan görüyor musun? Hakikaten çok hani Steven çok ağırlık çalışmaz abi. Yok. O zaten Çiğ kuvvet var. Çiğ kuvvet, acı kuvvet var diyorsun. Aynen. Onun kendi idmanları var. Kendi başına yapar. Stretch, uzun süre bir stretch yapar. Çok değişik hareketleri var yani. Görseniz hiç öyle ağırlık falan ben çok görmedim yani Steven. Ama tabii belki yapıyordur abi. Steven çünkü çok uzun kalıyor sahada. Biz gidiyoruz o 2-3 saat daha sahada yani. O yüzden o illa yapıyordur bir şeyler. Peki onu hiç antrenmanda itmeyi falan denedin mi? Tabii abi biz 5'e 5 yaparken ben ona karşı oynuyorum. Peki itilemiyor galiba. Çok fena. Bir de abi itiyorsun, şeyi var mesela, çok iyi offensive brand olduğu için onu box out ediyorsun. Tut bir yerinden tut, sarıl, o yine kaçıyor senden. O şeyini çok iyi kullanıyor. Kollarını çok iyi kullanıyor. O yüzden çok yani ne kadar güçlü olsa da biz de güçlü sonuç olarak ama hani tuttuğunda bile kaçabiliyor yani. Öyle bir şeyi var. Yeteneği var yani. Geçen sene biz idmandayken bir kere, ben çünkü idmandayken tek amacım box out etmek Steven'a. Anladın mı abi? Dışarıdan... Zaten yetiyor değil mi? Aynen. Bunu tuttum bir kere, %100 şey yapıyorum. Face to face box out yapıyorum. Kollarımı soktum kolunun altına. Yani sarıldım artık yani ki rebound almasın diye. Kolumu tuttu şöyle. Bir kaldırdı abi, kollarım çıkıyordu yerinden, biliyor musun? Oo falan yaptı Steve. İyi misin falan dedi. Ben de yok dedim, iyiyim merak etme. Yani bu tabii sizin idmanlarınızda keyifli oluyordur. Yani Steven'la idmanda oynamak, maçta oynamak... Rakip olmaktan iyi abi. İdmanda rakip olduğumuzda bile yardım ediyor Steven. Bana yani Steven çok herkese karşı çok öğretici şeyleri vardı ama bana karşı bile mesela özgüvenim yükselsin diye bırakayım şut attırır bana, anladın mı abi? O hiç kaybetmeye falan şey yapmaz. O tamamen fokusu işte biz iyi olalım. Hep o çok iyi bir veterandır yani takımda. Bu hani savunma kısmından Steven'la da beraber ve canavar kısalarla yapacağınız baskıdan bahsettin. OKC de aslında bu sezon şampiyonluğa giderken bu baskıyı en iyi yapan takımların aslında başında geliyordu. Bu yeni bir trend olacak mı sence NBA'de, yoksa oyuncu karakterlerine mi bağlı? Abi yani son 2-3 yılda daha çok genç takımlar daha çok iş yapıyor şu anda yani. Bilmiyorum neden. Belki hani sertlik bence kaybolmadı. Son bir şey çok konuşuldu hani. OKC Indiana final oynaması çok konuşuldu. Kimse kimseyi tanımıyor çünkü. Ama bence benim de izlediğim en eğlenceli NBA finallerinden biriydi. Hem sertlik en üst seviyedeydi, hem basketbol zekası en üst seviyedeydi. Hem ve takım tempo, oyunu vardı abi hem yani. tempo. Aynen, tempo çok iyi seviyedeydi ve takım oyunu vardı. Hani bir kişi iki kişinin eline bakılan bir şey değildi yani. SGA zaten her maç inanılmaz oynuyor ama Jalen da aynı şekilde oynadı. Chet de bir maç çıktı o oynadı. Yani hep böyle biri çıktı oynadı yani. Şey olmadı, anladın mı abi? O yüzden bence umarım böyle devam eder. Biz de zaten alttan geliyoruz. O yüzden gençlere oyun. Siz ama daha çok alan savunması ve büyüklük üzerine kurgulayacağınız için rakibi top kaybına zorlamak birinci önceliğiniz olmayacak galiba. Bu arada çok zorluyorsunuz, ayrı konu, ama sizin asıl odağınız olmayacak galiba. Bizim asıl odağımız abi tabii savunma şeyimiz. Biz biliyorsun 1,5 yıl boyunca full man-to-man yaptık. Adam adama savunma. Ve şöyle bir şey, şimdi genel olarak oyun hani ben ve Jalen ve Fred'in üzerinden kurulduğu için yani ben de durmadan savunmada efor sarf etmek zorunda kalıyordum ama şimdi o alan savunması hem bize çok yardım ediyor ofensif anlamda. Çünkü hem ofensif enerjim kalıyor, aynen. Ve hızlı çıkabiliyorsunuz. Evet, ve hızlı çıkıyoruz ve zaten Amen
bizim için çok ayrı bir faktör yani. Savunma da öyle, Fred de aynı şekilde. Abi Fred'in ben videolarını hani şimdi maçların şeylerini izlediğimizde mesela Fred uzunları nasıl baksat ediyor, bize nasıl yardım ediyor. Hep görünmeyen şeyler bunlar ama hani takıma çok faydası var yani. Senin rolün demişken önce bu geçtiğimiz yıldan önceki yıllarda biraz daha hücumun merkezinde gibiydin. Biraz daha hazırlayıcı pozisyondaydın ki o özelliklerini hep biliyoruz zaten. Geçen sene biraz daha bitirici role, daha az hazırlayıcı rolde gibiydin. Fakat playoff başladı. Tekrar sana daha fazla top gelmeye başladı. Özellikle hücumda çözüm üretemediğin zaman. Sen hep söylüyorsun yani takım için her şeyi yaparım diye ama galiba hazırlayıcı rol senin için biraz daha iyi gibi. Yani bitiriciliğin var evet ama hazırlayıcı tarafta daha da etkili olabiliyor gibisin. Yani abi bizim şimdi takımda çok fazla yetenek olduğu için bizim genel olarak şeyimiz savunma. İnanılmaz savunma yapıyor herkes. Ve hücum rüvanda. Zaten hücum rüvanda ligin birincisiyiz. Ligin birincisi değil. Rekor kırdınız Evet, ya. Son 20 yılın en yüksek hücum rüvanda oranını yakaladınız. Evet yani. abi yani öyle onun üstüne olduğu için mesela bazı maçlar şöyle vardı hani mesela biraz daha hani ortalama maçlar olduğumuzda ben çok şey yapmak istemiyordum. Hani ben çıkayım ben öne çıkmayayım. Ben daha çok takımı kurayım, savunma yapayım ki hani herkes şey olsun. Hani mutlu olsun, herkes sayı atsın. Çünkü şöyle abi kimse sadece savunma yapayım demez yani. Hücumda da insanın hücum zaten savunmaya daha çok arttırır ve ben bu sene onu dengelemeye çalıştım. Çünkü ne kadar hücumda iyiysen, top da sana gelirse savunmayı da o kadar istekli yaparsın. Bu benim için de böyledir. O yüzden onu daha çok dengelemeye çalıştım bu sene. Peki yani Ime'nin sana daha çok top vereceği bir senaryo olacak mı bu sene sence? Olur ya abi. Geçen sene de öyleydi yani. İme bana atmadığım toplarda bile dedik çok kızardı, dedi ki umurumda değil, ne kadar kaçırıyorsan kaçır. 20 tane daha o şuttan at derdi. Bu sene yalnız fena bir bitirici eklenmedi takıma ya. Evet. Bir tane bir ekstra iyi bir bitirici var sizde. Ama bu aynı zamanda sana da daha boşluk yaratılacak anlamına geliyor bak. Herkese yardım edecek. Sadece bana değil yani. Fred'e de, Amen'e de. Savunmada da aynı zamanda. Hani bitiriciliği tamam skorerliğine bir şey demiyoruz ama savunmada da sen de söyledin zaten. İyi, üst düzey bir savunmacıdır. Bize yaptı. Ve hala yani şu da tartışılıyor kariyerinin en iyi Durant'i için. Hani çok uzun bir süre değil, Brooklyn kariyerindeki Durant acaba en iyisi o muydu diye konuşuluyor yani. Yaşı ilerlemiş ama prime'ına çok yakın olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Playoff deneyimi de yüksek bir oyuncu ama siz bu sezon takım olarak playoff deneyimi biraz daha geride kalan bir ekiptiniz. Ama o anları yaşamak, playoff'a Houston'la başladığın yerde ilk kez gitmek nasıldı? Nelere dikkat et normal sezondan fark olarak? Yani playoff'ta abi Golden State bence bize en ters gelebilecek takımdı bence benim açımdan. Ve onlara denk geldik. Bir de hikayeli sizin o Steve Kerr'ün çıldırdığı maç. Biz her maç onlarla kavgalı zaten. Her maç yani. Ve Golden State'i biliyorsun ben bu sene en son sezonumda ilk defa yendim gittiğimden beri. Maçında kupa maçında. Tamam o kupaya gittim. Vegas'a gitmeden önce o maçta yendik ilk kez. Yani 3 yıl biz yenemedik abi Golden State'i. Ben o maçı zaten hani diyordum ki kaç yılını kazanamıyoruz ama bu maçı kazanacağız çünkü en önemli maçta oynayacağımız. O maçı hatırlıyorum son bir dakika mı ne gerideyiz 4 sayı falan ağlayacaktım ben dedim ki Allah'ım dedim ne olur dedim bize yardım et biliyor musun abi yenilmek istemiyorum artık buna şu maçı kazanmak istiyorum dedim. Ve bir mucize oradan Fred'in üçlüğü sonra işte oradan ben attım sonra yerdeki topla Jalen'a foul yapılması falan. Yani inanılmaz bir maçtı. Playoff'a gelirsek... Playoff'tan hemen önce onları bir perişan etmiştiniz Evet. siz. Abi zaten Sene tam oldu başlayınca. Curry'nin yani nasıl söyleyeceğim? İlk maç sakatlandı Minnesota maçı yani. Bizim maçta o hani tabii sakatlanması kötü bir şey ama yani bizde o kadar yoruldu ki Curry Minnesota'ya şey olmadı yani gücü kalmadı. Bir de bizden direkt çünkü bizde 7. maçı oynadılar. 2 gün sonra bir de Minnesota oynadılar. Ama yani playoff'un atmosferiyle peki normal sezon atmosferi farkınız. Tabii abi 3. maç. İlk Golden State'teki maçımız. Ben tabii çok hazırım. Ben hep iyi maçlara abi, iyi takımlara karşı ben hep çok ekstra fokus olurum. Hani hep bu maçı kazanmak istiyorum olurum. O yüzden hep iyi oynarım. 3. maçta çok iyiydim bütün gün. Hazırım. İşte domine edeceğim, gideceğim, yıkacağım orayı falan. Ama sahaya bir çıktım abi ısınmak için. O şey bana vurdu. Playoff işte taraftar şeyi falan bir anda böyle ısınması diye bir şey var ya. Bir içimde bir şey oldu böyle abi hani nasıl söyleyeyim normalde çok güçlüyüm çok özgüvenli çıkarım ama böyle bir düştüm yani anladın mı abi ne olduğunu anlamadım o playoff bana bir vurdu zaten en kötü maçım 3. maçtır her şeyi kaçırdığım öyle savunmada çok efektif olamadığım
O maçtır. Tabii ondan sonra daha çok fokus oldum ama o playoff vurdu yani abi. Herkese vurdu. Herkese bir maç vurdu. Yani pek çok açıdan tabii ki takdir edilmeli ama açıkçası ben de tahmin ediyorum siz Houston standartında çok oynayamadınız Golden State serisini. Yani özellikle hücumda çok bocaladınız. Abi şimdi çok tecrübeli takım. Bir de çok foul de yaptılar ama hani playoff'ta çalınmıyor zaten. Anladın mı abi? O yüzden... Onlar da çok şikayet ediyordu sizin yaptığınızdan. Abi onlar zaten bütün seri ağladılar. Hep foul yapıyor. Öyle değil mi yani? Gerçekten bütün seri ağladılar. Onlar ağlıyor. Biz tabii bir şey söylemiyoruz çünkü bizim şeyimizde yok. Nasıl diyeceğim? Hani bizim içimizde yok. Çünkü ime Yasaklı mı? yasaklı gibi bir şey yani. Gördün mü? Mesela biz bir gün sonra izliyoruz filmi. Onu gördün mü çıldırıyor yani ime. Şikayet etmek yok. Yani şikayet o zaten kendine ediyor, ediyor konuşuyor ama bize çok şey yapmıyor abi. Yani bir de Golden State olması da hani hem oyun tarzı açısından bir şey hem de o takımın ilgisi işte mesela Curry ile o playoff'ta orayı paylaşmak nasıl da Alperen? Yani inanılmazdı. Curry'e karşı oynamak, Draymond'a karşı oynamak. Draymond'la tabii çok başka bir hikaye o. Farklı onlar. Bütün seri. Zaten o mesajı vermişti abi. Daha playoff'lar başlamadan önce bir maç oynadı. Evet. Gördün mü bu arada? NBA yılın en iyi 10 smacının poster smacının 9 numarada sen varsın. Draymond'u posterledi. Nasıl bir şey öyle bir şey oldu bilmiyorum ama çok güzel denk geldi yani. Ama Draymond'la senin hani zaten sezon içinde var ama playoff'ta acayip bir mücadele yaşadınız. Yani sonuçta çok üst düzey bir savunmacı. Kabul etmek lazım. Bir takım basketbol dışı aktiviteleri de çok sever kendisi. Ama sen de o tip konularda şey yapmıyorsun. Yani böyle tepen atıp yani oyun dışına çıkmayıp sahada yenmeye çalışıyorsun. Yani. Beni öyle şeyler hiçbir zaman hayatım boyunca korkutmadı. Beni daha çok kızdırdı öyle şeyler. Ama oyundan düşürmüyor. Önemli olan nokta o. Zaten biz abi onları şeyden önce konuştuk. Hepsini gördük biz abi. Ben Avrupa'da neler gördüm diyorsun. İlk başta Bandırma Kırmızı'da zaten biliyorsun. Orada 40 yaşındaki uzunlarla oynarken tabii ki şeyler oldu. Burada Sırp uzunlarla falan neler yaşamışız. Öyle abi. Zaten ama biz playoff'tan önce konuşuldu yani. Fred'dir, Jeff Green'dir tabii tecrübeli oyuncular onlar konuştu zaten. Dediler ki hani yaşlı takım bizi enerji olarak, güç olarak yenemeyecekler. Biz mental olarak girmeye çalışacaklar kafanız. O yüzden yenilmeyin hiçbir zaman. Zaten strateji oydu yani. Ve zaten ben de öyle bir oyuncu olmadığım için o bana gittikçe ben onun üstüne gittim, onun üstüne gittim yani. Ama mesela sen de söyledin. 3. maçtan önce o atmosfer etkiledi diye. Mesela biz onu dışarıdan bakarak şeyde diyorduk. Mesela Amen'de de oldu. Amen sezonun ikinci yarısını muhteşem geçirdi. Yani büyük bir yıldız gibi parlıyordu. Ama özellikle ilk 4 maçta, 5. maçta biraz topa. İlk 4 maçta hakikaten çok bizim bildiğimiz Amen gibi değildi mesela. Abi işte kolay değil yani. Dışarıdan görüldüğü gibi değil yani olay. O yüzden... Ki sen o kadar Avrupa gördün. Tabii. Yani NBA'de artık yavaş yavaş belli bir seviyeye geldin. All-Star oldun. Yılda 80 maç yapıyorsun. Ama orada oynamak başka oluyor değil mi? Abi de şöyle bir şey var şimdi. Biliyorsunuz foul için itiraz ederiz çok. Ama şimdi playoff'ta edemiyorsun. Çünkü çok sert ve zaten onun uyarıları yapılıyor bize yani. Bak foul için işte sakın konuşmayın, hakeme sakın konuşmayın. Ve abi hem dayak atıyorsun hem dayak yiyorsun. Ve bu insanı da şey yapıyor yani. Hem yoruyor hem de şimdi benim oyunda oyun karakterim de biliyorsun. Foul'ü hemen yaparım ya ne oluyor falan çalsana. Ve orada playoff'ta yapamadığın için her anlamda etkiliyor yani. Yani Tatum mesela çok yandı ondan. Ne dese bir alkış yapsa sürekli teknik faulü alıyor. İşte tecrübeli oyuncular o yüzden çok şey abi. Direkt hiç Draymond hiç şey bile değil. Direkt alır gider yani topu hiç. Amen'den Kaan abi bahsetti. Tabii ki de zaten o da yüksek sıradan seçilmiş bir oyuncu. Houston organizasyonu içerisinde büyük bir umut bağlandığını biliyoruz ama hani sen de ilk idmandan beri görüyorsun. Bir anda bu oyuncu hani bambaşka bir yere gitti Kaan abi söylediği gibi sezon ortasında. Onu öyle görmek, o yükselişi takip etmek nasıldı? Bir de çok beraber oynadığınız o katlar üzerinden oyunlarınız da var. Abi Amen yani inanılmaz bir atletizm. Böyle bir şey yok yani. Olduğu yerden nasıl o kadar hızlı sıçrayıp ne kadar yükseğe sıçraması inanılmaz bir şey. Yani ne verirsen bitiriyor zaten Amen. Ve Amen çok çalışkandır abi. Amen'in mesela biliyorsun NBA'de hani hem giyim vardır hem şey. Amen'in hiçbir şeyle alakası yok. Amen sadece basketbol abi. Hem idmanını çok iyi yapar. Tedavisini çok iyi yapar. İşte dışarıyla alakalı hiçbir şey yoktur. Sosyal medyadır, odur budur. İşte onun oyunu vardır, onu oynar her deplasman, her yerde. İkiziyle konuşuyor. Yani ikiziyle ve çok şey bir çocuktur.
duygusal bir çocuktur Amen. Aşırı duygusaldır. Sahada o kadar milleti dövse de ama saha dışında duygusaldır yani. Ve çok tatlı biri olduğu için dediğim gibi tek odağı basketbol yani abi. Ve o Allah'ın verdiği şeyi yani hediyeyi o çok güzel değerlendiriyor yani. Şeyi çok kritik. Yani NBA muhteşem atletlerle dolu. Evet. Onların arasında başka bir yere koyuyorsun. Biz de koyduk, sen de koyuyorsun. İnanılmaz bir şey abi. Yani idmanlardadır. İdmanlarda da öyle. Amen'in sakatlığı çok birkaç kere, 2-3 kere ayağını burktu. 3-4 kere bile diyebiliriz o geldiğinden beri. Ama dediğim gibi çok kendine dikkat ediyor ama oluyor abi yani. O kadar atlet onları etkiledi. O onu etkiledi birazcık sakatlıklar. Ama toparladı şimdi yani. O kadar atlet olduğu zaman riskin de yüksek oluyor tabii, burkulma riskleri. Amen bir kere bizi yaktı. Normalde şimdi bir kere triple double yapacak. Bir asist mi ne geride. San Antonio maçı olması lazım galiba. Koç İme de normalde şey yapmaz. Hani çok tutmaz oyunda şey olduktan sonra. Maç 30 olur. Beni kaç kere sokmadı oyuna yani. Son periyot kaç kere oynamamışımdır. Bir iki asist triple double'a kaçıracağım. Amen'i oynattı. Amen bileğini burktu o maçta. Bir asistini alamadı. Sonra ben eyvah dedim ya Amen bütün herkesin şeyi benim şeyimden beni de yaktın dedim biliyor musun? Zaten yapmıyordu artık hiç yapmaz. Hiç yapmayacak artık. Yani arada bir yapıyordu, konuşuyor, tatlılık yapıyordu, artık yapıyordu ama artık hiç yapmayacak. Amen dedi işte merak etme o yapar yine falan filan. Kaç maç sonrası hatırlamıyorum. 4-5 maç sonrası mı? Öyle bir şey. Ben de bir triple double yapacağım. Şey maçı. Unuttum ya. Bir maç. Bu sezon playoff'ta 83 maç oynamışsın. Evet abi ya. Yani unutman. Doğru. Bir maç yine Amen'in hemen sakatlandıktan sonra 5 maç sonrası falan. Ben de triple double yapacağım. Bir asist falan eksiğim. Yapamadım abi. Ve 2 dakika dedi böyle yaptı çıkaracağım dedi seni. Tamam dedim. 2 dakika daha oynayayım yapamazsam çıkar dedim. Yapamadım çıktı. Peki playoff'un atmosferinin farklı olduğundan bahsettin. Şimdi bu sene biz beraber başladık, beraber büyüdük, playoff'a kadar geldik dedik. Fakat bu sene başka bir sene başlıyor. Bu sene siz geçen sene Batı'yı 2. sırada bitirdiniz. İşte çok başarılı oldunuz. Playoff'ta belki ilk turda eğlendiniz. Bence biraz kendi standartlarınızın altında kaldınız ama geçen sene bir başarıydı. Ama bu sene başka bir noktadan başlıyor. Bu sene Houston için pek çok kişi, buna ben de katılıyorum, Oklahoma City'nin arkasında sizi 2. sırayı yazıyor ve ciddi anlamda Oklahoma City'yi tehdit edebilecek, şampiyonu tehdit edebilecek o çok zor Batı'da hiyerarşide önemli bir yere koyuyor. Ve hani şampiyonluk adayı demek belki biraz abartılı olabilir ama çok iddialı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu seneki bu beklentiyi sezona nasıl başlatıyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz yıl kazandığınız her maç başarıydı. Bu sene kaybettiğiniz her maç başarısızlık olacak. Bambaşka. Hani, tamamen terse döndü iş çünkü. Ne düşünüyorsun? Ama abi dediğin gibi o baskı olacak üstümüzde. Ama bence o baskıyı şu an takımda herkes kaldırabilecek güçte. Dediğim gibi şimdi tecrübeli oyuncular da geldi takıma ve bizde de artık öyle şey yok yani. Biz asker gibi bir şeyiz artık abi orada anladın mı? Hani İME ve askerleri gibi. O yüzden Fred ve bodyguardları, İME ve askerleri. Öyle abi. O yüzden bence herkes çok fokus ve şu an herkes çok büyük çalışıyor yani. Ben burada, Amen orada, Jabari orada, herkes büyük. Durant dört bir yana dağılmış Durant şekilde. bile yani zaten her şeyi trade olduktan sonra videoları zaten çıktı. O da inanılmaz çalışıyor. Abi herkes bence çok hazır şu an ve fokus ve sezonu başlamasına hazırlık yani çok heyecanla bekliyoruz. O başlar ve o heyecanı hem biz yaşarız hem de yaşatırız dışarıya. O yüzden güzel olacak. Ya bir de bekleyenler heyecanlı, siz daha heyecanlı galiba. Abi ben ya heyecan derken bu kadar özlememişimdir yani son 3 yılda basketbol oynamayı ve geçen sene su gibi geçti çünkü çok eğlenceliydi. Kazandığımız için ilk 3'e kıyaslanca kazandığımız için çok su gibi geçti ve çok eğlenceli geçti yani bizim için. Batı'ya baktığınızda şimdi buradaki formalardan bazıları da orada. OKC zaten son şampiyon. Oranlarda da yine şampiyonun en büyük adayı gösteriliyor ama yok hiç belki de şampiyon sezondan bile daha iyi bir kadro etrafında buldu. İşte Wembanyama hem yeni eklemeler, draftla Dylan Harper geldi. Kendisi daha iyi bir oyuncu haline gelecek. Örnekler çoğalabilir özellikle Batı'da. Evet. Sen oradaki yarışı nasıl görüyorsun? Abi dediğin gibi Batı şu an tehlikeli. Yani kötü takım yok diyebiliriz yani. Bizim için de güzel. En azından bizi playoff'a hazırlayacak gibi diyebilirim. Daha çünkü fazla. iyi takımlarla daha iyi de daha fokus oynuyorsun. O yüzden nasıl yani
Bence güzel geçecek. Rekabet şey olacak yani. Daha yüksek seviyede olduğu için bize daha iyi hazırlayacak playoff'a diye düşünüyorum yani. Valla baskı maskı yok, resmen heves var ya. Hevesliyiz Baskı abi. değil, heves var burada. Yani Golden State 3. maçtan sonra bence senin için baskı olayı bir rafa kaldırılmış. Orada attık onu abi. Evet, tamam. Artık yani final olsa bile o kadar hissetmezsin gibi. Hedef o abi. İnşallah İmen'in de tabii bütün takımın da hedefi finale çıkmak. Peki bir de hiç baskı hissetmediğini düşündüğüm bir kısmına sezonun seni götürmek istiyorum. All Star, o maçta olmak, organizasyon, o hafta sonunun içerisinde olmak nasıl hissettin? Çünkü bir soyunma odasından görüntüleri falan da gördük. Orada bir Türkçe öğrenme çabası var, bir sohbet var. Ya çok tatlıydı oyuncularla o yani süperstarlarla birlikte olmak, onlarla o kadar yakın olmak. Ya, tabii biz de artık inşallah hani benim için de onu diyecekler. Hedefimiz o. Ama oraya gidip yani onun tatlı kısmı Türkiye'den benim için insanların gelmesi, benim ailemin gelmesi, işte uçakla oraya hep beraber gidip eğlenmemiz, yemeğe gitmemiz. Yani büyük şeyi oydu yani benim için. Aileyle birlikte olmak, işte yani oyuncularla birlikte olmak da aynı zamanda inanılmaz bir haftaydı benim için. Tabii ki de o Türkiye'yi de temsil edip oraya gitmek, insanları burada mutlu edip bütün yıl sonuç olarak kalkıyorlar, beni izliyorlar saat 4-5'te. Ve dediğim gibi her zaman bir tık üstüne hedeflediğim için onu yapmak benim için onur verici yani. Ve yani izleyen herkes de çok gururluydu. Çünkü ya başka bir zümreye geçmiş oldu. Biraz Ama tadı bence damağımızda kaldı sadece. All Star'ın evet, formatından ya dolayı. maçın çok bence önemi yok. O ünvanı Evet, almak. maç Bence için ondan şey. daha önemli. Ben de üzülmedim yani ama orada olmak, orada o şeyi çıkabilmek. Oradan daha önemli bir ünvana gidiyordu az da. Sen All-NBA seçimlerinde 16. sırada yer aldın yani. Evet. O da bence bence All-Star olmak, yani tabii All-Star olmak bir ünvan da, Evet. o da çok çok değerli. Yani Evet. bu da hani sezonun ortasında zaten ne noktaya geldiğini görmüşlerdi. Sezon sonunda da senin geçirdiğin sezonun tescillenmesi oldu aynı zamanda. Benim için hem tabii üzücü oraya girememek. O da hedeflerimden biriydi sonuç olarak. Çünkü yazın çok büyük bir çalışma koydum ortaya. Tabii hedeflerimden biri oydu ama böyle şeyler beni daha çok aç yapar. O yüzden bu seneki hedefim o. Ve şampiyonluk olmak. O yüzden dediğim gibi beni daha çok aç yaptı ve daha çok çalışıyorum. İyi bir şey benim için. Ben söylüyorum abi, bitiricilik konusunda 4 puan, true shooting'e 4 puan ekliyoruz. Seneye All-NBA 3. 5'ten 2. 5 bakacağız inşallah. İnşallah. 3 mü 2 mi ona? Biz 3 mü 2 mi duruma bakacağız? çok iyi bir sezon geçirelim de All-NBA'de olmasam yeterli. Takım başarılı olsun, takım başarılı olsun, şampiyonluğa gidelim. Vallahi ne getiriyorsa onun peşinde de okeyim yani ona. True shooting'i %59-60'lara yaklaşacak bu sene, tamam görüşeceğiz. İnşallah abi. Şehirde o şampiyonluk açlığını hissediyor musun? Hani biz şampiyon oluruz o. Olmaz bak. Ben Houston bizim beyzbol takımımız var. Onlar Astros var. Astros şampiyon oldu bir kere. Houston yıkılıyordu. Ben onu görmek istiyorum zaten, biliyor musun? Şampiyon olup o sokağa çıkıp hani şimdi görüyorum ya takımları yapıyorlar işte. Parade'ler. Aynen, parade'ler yapıyor. Çok iyi oluyor ve ben de onu Houston'da görmek istiyorum yani. Sonuç olarak evim gibi Houston zaten. Oraya ilk demin Miami ilk gittiğimiz yer ilk Miami'di ama orası artık evim gibi olduğu için o insanları orada mutlu görüp o heyecan onlarla yaşamak güzel olacak bizim için inşallah. Bir de siz hani Rockets iyi olduğu için kurtarıyorsun ama Amerika'da şehrin işte beyzbol takımı iyi, buz hokeyi takımı iyi. Kötü olana hep bir hor görme vardır yani, onu yaşamıyorsunuz. Ama kutlamada güzel olur tabii ki o Güzel parade. olacak abi inşallah. Peki bir de bitirirken milli takımla Eurobasketle alakalı da birkaç soru soralım istiyoruz sana. Giderek yaklaşıyor. Artık playoff deneyimi olan All-Star apoletli bir oyuncu olarak Eurobasket'te olacaksın. Bu tecrübeler, bu yaşadıkların sana orada ne katacak sence? Abi tabii NBA farklı bir hikaye bizim için ama milli takım benim böyle hep rüyasını kurduğum, hep hedefimde olan, orada bir kere madalya alıp hani ülkeme madalyayla veya kupayla geri dönmek benim her zaman büyük bir hayalimdi. Umarım onu da bir gün gerçekleştiririz. Büyük hedeflerle gidiyorum milli takıma. Umarım takım da hani takım olarak da fokus olursak bence çok gayet iyi bir takımımız var. İnanılmaz bir takımımız var. O yüzden gidip tek hedef abi kupa ve madalya yani. Umarım gidip oraya ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem benim için de iyi olacak NBA öncesi böyle bir heyecana girmek ve nasıl söyleyeyim beni hazır edecek diye düşünüyorum. Zaten NBA'de oynayan birçok oyuncu da orada Evet, olacak. aynen öyle. Zaten açıklanıyor. Ama mesela orası da
ne kadar sen üzerine koyarsan senden beklenti de o kadar artıyor. Şimdi Tabii. milli takımda da senden Houston'da olduğundan da daha büyük bir sorumluluk bekleniyor. Ama gördüğüm kadarıyla ona da bayağı heveslisin sen. Hazırım abi, çok hazırım. Milli takıma da çok hazırım. Çalışmamı da ona göre koyuyorum ortaya ve her şeyimi. Umarım gidip orada istediğimiz şeyi alıp oyunumuzu, gerçek oyunumuzu, bence bu bizim yıllardır şeyimizi, gerçek oyunumuzu oraya koyamıyoruz abi. Ve inşallah bunu yapabiliriz. Neysek onu oraya koyabiliriz ve takım olabiliriz. Bence milli takımın yıllarda olan şeyi bu. Takım olup birbirimiz için sevinip birbirimiz için üzüleceğimiz bir ortam yaratmamız lazım ki başarı gelsin. Hani birimiz için değil ki, çünkü abi şöyle bir şey var. Amerikalıları bize bunu öğrettiler, takımları bunu bize öğrettiler. Benim All-Star olmam, benim All-NBA olmam hiçbir şey fark ettirmiyor. Takım iyi oldun mu konuşuluyorsun abi. Anladın mı bile, abi? ulusal televizyon yayını bile Tabii canım. bundan Tabii abi, kaynaklanıyor. takımın ligin en kötü takımı ol. 30 sayı ortalaman olsun. Tabii bir tık konuşulursun ama hani öyle konuşulmazsın, Ben anladın sana mı şöyle bir abi? örnek vereyim mi? Sacramento ile Houston'ın yerleri farklı olsaydı Domantas Sabonis senin yerine All-Star seçilebilirdi belki. Evet tabii yani. Belki de. Yani olabilirdi belki. Yani bu hak ettiğini için söylemiyorum. Ama işte abi o ne biliyor musun? Bizim kazanmamız abi. Sacramento 11.'ydi. Biz Evet. ikinciydik. İşte aynen öyle. Senin yani çünkü çok benzer istatistikleriniz Tabii, var. evet. Benzer şeyleri yapabiliyorsunuz. Senin savunman daha iyi vesaire. Ama sen çok daha net bir şekilde aday oldun oraya. Yani kazanmak abi her şeyi o getiriyor. Başka hiçbir şey yok. İstediğin kadar iyi ol ama takım bir şey almadığı sürece, yani düşünsene abi 10. 11. ol milli takımda ama ben diyelim 25 sayılı oynadım. Bu hiçbir şey efekt etmiyor ki. Hani dedim iyi geçirdim, birkaç kişi konuşur ama hani takımı konuşamaz kimse. Ve takımı konuştuğu zaman düşünsene abi buraya ülkeye madalyanla, kupanla geliyorsun. Yani o zaman herkes hatırlanacak. O zaman şey olmayacak. Alperen çıkıyor oynadı. Tarihe olmayacak. yazılmış olacaksın. Aynen, anladın mı? O takımdaki 12 kişinin de ismi yazacak orada. En oynamayan bile diyebilir ya, ben Avrupa şampiyonuyum diyebilir abi. Bundan daha güzel bir şey var mı? Söyleyiş var mı yani? O yüzden umarım herkes o mentalitede gidip oraya inşallah büyük sonuçlar alacağız. Vallahi ben de sezonu şu an iple çekmeye başladım. Hem Eurobasket ayrı hem NBA ayrı. Kaan abi senin ekleyeceğin bir şeyler var. Valla sonuçta ben yorumcu olduğum için şöyle bir şey yapıyorum bu röportajın sonunda. Alperen çıtayı yukarı koymuş ama baskı değil hevesle koymuş durumda. Hazırız. Hazır olduğum şekilde. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorsun Aynen galiba. öyle abi. Yok çok hazır girdiği belli. Yani yazın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken belki de NBA şampiyonuyla erkenden bir röportaj yapmış İnşallah. olabiliriz. Seneye NBA şampiyonu olarak gelirim abi oraya inşallah. İnşallah. Valla benim dilim varmıyor da inşallah diyelim. İnşallah abi. Öyle bir şey olursa Hedefler inan büyük. burada olursa ben de yine gelirim bu arada. En azından oraya ciddi bir aday konumuna geliyorsunuz ki en önemlisi o. Tabii. Ondan sonra çünkü bazı şeylerin denk gitmesi, sakatlıklar, formsuzluklar. Çünkü bakıyorsunuz geçtiğimiz 15 yıldaki şampiyonlukları. Sezonun en iyi takımı ya 3 ya 4 kere şampiyon olmuş. Evet. Her şey orada da, her şeyin de denk gitmesiyle alakalı. Ama oraya ciddi bir adaysan zaten onu hak etmiş pozisyonda oluyorsun. Sahada çıkıp kazanıp kazanmamak biraz da başka faktörlere bağlı oluyor ama iyi bir sezon geçirmeye çok hevesli olduğu belli. Abi geçen sene de yani OKC çok iyi bir sezon geçirdi ama abi OKC'nin iyi bir sezon geçirmesi önemli olan değil. Onlar sağlıklı kaldı abi. Tabii. Yani şimdi Son playoff'larda 3-4 yılın görüyorsun. hikayesi o. Tabii. Abi kimse hiç yani Yani ciddi bir sakatlık olmadı. SGA nerede 100 maç oynadı Ha. ve bu level'da yani hiç şey yapmadan. Bence en önemli kısmı o abi NBA'de. Son 3-4 senedir playoff'larda sakatlıklar yüzünden demeyeceğim ama sakatlıklar Tabii, çok şampiyonlukta etkiledi. çok ciddi belirleyici oldu. Çok etkili. ve yani Bu arada yeri final gelmiş. 7. maç bile ya. Evet, evet. Haliburton Tyrese Haliburton sakatlanmasa sakatlandı daha yani. kafa- Abi Abi zor. Biz düşünsene her 2 gün maç oynuyorsun ve vücuduna o kadar iyi dikkat etmen lazım ki hani bir şeyini kötü yapamazsın yani, anladın mı abi? O etkiliyor. O maçı etkiliyor yani. Bu son sezonda bu arada hem normal sezon hem playoff'la beraber en çok maç oynadığın sezon oldu. Evet. Vücudunda mesela onun etkisini, ayrı bir etkisini hissettin mi? Mesela 10 maç daha fazla ama hissettiriyor mu bunu? Yok Yani ya. sen hazır O olunca koyduğun zaten. çalışmaya bağlı abi. Ben şimdi geçen sene dediğim gibi Kem hazırladı seni galiba. Ken büyük hazırlandım ben geçen sene. Hem sakatlığım dediğim gibi o sakatlığım beni daha çok aç yaptı yani. Ben çok üzdü beni o bir ay kaçırmam. O yüzden ben 82 maç oynamaya gidiyorum.
oldu yani ve zaten ikinciliği garantiledikten sonra hani küçük sakatlıklar, normalde biz ağrılarla, ben bütün yıl ağrılarla oynadım. Yani oynanmayacak ağrılarla oynadım. Ama hani o birkaç maçı kaçırmamın sebebi de artık hani riske atmayalım. Zaten ağrım var, riske atmayalımdı yani. Ama oynasam oynardım yine yani. Artık bu sezonki maçları iple çekiyoruz. Alperen çok teşekkürler. Hani yaptığın idmanlar arasında, yoğun idmanlar arasında bize vakit ayırdın. Çok keyifliydi. Ağzına sağlık. Tamam, Kaan abi aynı şekilde. Her zaman zevkle. Sevgili izleyenler. Vallahi bizi de heveslendirdin ya, Evet. gelecek sezon. Ekstra heveslendirdin Yani ya. şöyle bir yarın falan NBA maçı olsa da. Vallahi ben böyle bir heyecanlandım yani Kaldırdım gelecek abi. sezonla ilgili. Geldik. Alperen Şengün'le Amerikan Mutfak Ekstra'daki buluşmamızı burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşünceye dek tekrar hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın. Bakalım. Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.